Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi unutmayınız. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Ufuk Şen. Nasılsınız? Bugün sizlere gerçekçi render almak ve renderlarınızı iyileştirmek için önemli ipuçlarından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bunlar gerçekten çok önemli ve hangi render motoru olursa olsun arkadaşlar, ve SketchUp, Blender, 3D Max, V-Ray render motoru, Corona, Enscape, D5, aklınıza gelecek bütün render motorları için geçerli maddeler arkadaşlar. Bu maddeleri uyguladığınızda 6 veya 7 maddemiz var arkadaşlar. Hiç canınız sıkılmasın, hiç endişe etmeyin. Çünkü çok basit. Önceki aldığınız renderlarda bu söylemiş olduğum maddelere göre düzelttiğinizde gerçekçi ve kaliteli render almama gibi şansınız yok. Yani babaannenizi getirin, o bile çok kaliteli render alır arkadaşlar. Çünkü bu kadar basit olduğunu buradan ifade şeklinde anlatabilirim arkadaşlar. Çünkü anlatacağımız olaylar çok basit ve uygulanması kolay arkadaşlar. Şimdi anlatacağım konu 6 veya 7 maddelik. Şimdi hemen sırasıyla almış olduğum notlara bakarak sizlere gerçekçi ve kaliteli render'ı nasıl alabilirsiniz veya daha önce hazırlamış olduğum sahneler nasıl buraya uygulanabilir arkadaşlar, ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi aydınlatmaları optimize etme. Şimdi iç mekan düşünün arkadaşlar. Hangi render motoru olduğu önemli değil. Hangi 3 boyutlu program olduğu önemli değil. Aydınlatmaları optimize etme. Ne demek bu? Şimdi ben bir salon çalıştığım zaman, salon tasarımı çalıştığım zaman veya mutfak tasarımı çalıştığım zaman dışarıdan içeri doğru bir çalışma sistemine gitmem gerekiyor. Birinci mantık bu. Çok basit düşünüyoruz. Bakın arkadaşlar, dışarıda ne kullanabilirim? HDR kullanabilirim veya güneş ışığı kullanabilirim veya ikisini beraber kullanabilirim. Enscape'i kullandığımda, D5'i kullandığımda, Twinmotion'u kullandığımda veya V-Ray veya Corona kullandığımda bu ikisini de kullanabilirim. HDR'ın ışığı yetmediği zaman ben biraz da güneş ışığı eklediğimde sahneme doğal ışığın içeri doğru geldiğini düşünebilirsiniz. İçeriye doğru gelen doğal ışık bana doğallık ve gerçekçilik verecektir arkadaşlar. Birinci kriterim bu. HDR ve güneş ışığı arkadaşlar. Şimdi ikinci kısım nedir? İkinci kısım, dıştaki kısmı aydınlatmayı hallettiğimizi düşünelim. İçeri geldiğimizde arkadaşlar içerideki aydınlatmalar. Nedir bunlar? Şimdi mutfak kullanıyorsan raflardaki led ışıklar, köşe lambaları, aydınlatmalar, süs ışıklar, IS lambalar, tavanlardaki spotlar. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar, bakın 3'te 1 oranını 80'e 20 kuralını burada da kullanmanız gerekiyor. Nedir bu 80'e 20 kuralı? Eğer 80'lik kısım güneşten ve HDR'dan geliyorsa 20'lik kısım içerideki ışıklardan gelmeli. Ama sen getirip de içerideki ışığı 100 ayarına dayarsan, dışarıdan güneşi çok az verirsen bu sefer yapay ışık ortaya çıkar. Birçok renderınızda bizim render analiz derslerimiz vardı biliyorsunuz. Videolarımızda açıkladığımız birçok ışık hatası bu yüzden arkadaşlar. İçerideki ışığın dışarıdaki ışıktan orantı bakımından daha fazla olmasından dolayı kaynaklı. Siz dengeyi sağlamanız gerekiyor. 80'e 20 kuralını burada uygulayın arkadaşlar. Güneş ve HDR 80 iken 20 içerideki ışıklar olsun. Çok net alırsınız arkadaşlar görüntünüzü. Malzemelerinize dikkat edin. Ne demek bu malzemeler arkadaşlar? Malzemeyi ahşap bir parke kullandığın zaman, ahşap bir parke kullanıyorsun. Ahşap parkenin üzerinde ne vardır? Damarlar vardır, bir yansıması vardır, parlaması vardır değil mi? Bunu kullanman için ne yapman gerekiyor? Normal map kullanman gerekiyor, bump map kullanman gerekiyor. Çok basit arkadaşlar. Bakın Enscape bunu otomatik yapıyor. D5 bunu otomatik yapıyor. Twinmotion otomatik yapıyor. V-Ray ve Corona'da siz dışarıdan alacağınız kaplama sitelerinden alacağınız kaplamalarla bunu tamamlayabilirsiniz. Çok basit arkadaşlar. Yapacağınız olaylar hep. Ama şöyle bir soru var. Şöyle ince bir soru var arkadaşlar. Bütün malzemelerde bunları kullanmak zorunda mıyım? Aslında bütün malzemelerde bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Neden biliyor musunuz? Göz önünde olan bir duvar, gerçekçilik için zemin, tavan ve kameranın önünde olan önemli nesneler arkadaşlar, önemli objeler. Bunlar için kullanmak zorundasınız. Bunları yaptığınızda gerçekçilik bakımından bir kademeyi de tamamlamış olacağız arkadaşlar. Derinlik, odaklanma, fotoğrafta uzaklık ve yakınlık ilişkisine göre. Bakın benim kameramda arkadaki kısım buğulu, öndeki benim silüetim ise net şekilde görünüyor arkadaşlar. Siz bu şekilde fotoğraf çekerken bu derinlik algısına göre, nesnelerin uzaklık ve yakın algısına göre, objektife göre bir algı oluşturmanız gerekiyor. Bu aslında render kısmındaki olay. Her şey bittikten sonra render kısmındaki olay, ama bu çok önemli bir konu arkadaşlar. Ölçek referansları. 4. madde ölçek referansları. Ölçekli ve estetik bakımdan modellerin ölçekli olarak çizilmesi arkadaşlar. Ölçü ve ölçek olayı çok önemli. Derslerimizde bunlara çok fazla bahsediyoruz. Santimetre veya milimetre çalışıyorsanız tasarımlarınızdaki ölçek olayını bozmadan yapmanız gerekiyor. Bir insan karakteri koyduğunuzda, yani 1.70'lik insan karakteri koyduğunuzda
Modelleme de ölçüyü bilmeseniz bile yine oran ve orantıyı yakalayabilirsiniz. Ama genelde internetten bakacağınız ölçü ve ölçek konusundaki ölçülerle beraber modelinizi tamamlamaya çalışın. Özellikle mutfak modellerinde yapılan hatalar çok fazla arkadaşlar. Mutfak ölçüleri konusunda Google'dan yardım alabilirsiniz. Birçok ölçü var mutfak konusunda. Yani hiçbir hata yapmanıza gerek yok. Kapaklar kaç santim, yerden işte atıyorum kapak yüksekliği, mermerin kalınlığı, kapakların açılış yönleri gibi birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Çok basit arkadaşlar. Ölçü ve ölçek çalışması gerçekçilik ve kalite açısından çok çok önemli arkadaşlar. Çünkü ölçü ve ölçek, estetik ve tasarım hepsi birleştiği zaman bize gerçekçiliği katıyor arkadaşlar. Evet, 5. madde aslında çok önemli. Ruh halini renklerle, renk tonlamasıyla ortama yansıtmak arkadaşlar. Modelimizi yaptık, ışıklarımızı, bu anlatmış olduğum 4 maddeyi yaptık. 5. maddede ise hangi renkleri kullanacağız? Kontrast renkler, zıt renkler, sıcak renkler, soğuk renkler. Bunların kullanımı aslında kullanıcının tasarıma baktığı zaman içinden gelen o içinden gelen estetiği, içinden gelen nasıl anlatayım bunu? O bakış açısını ve sıcaklığı, çalışmayı karşı tarafa yansıtmanızla ilgili arkadaşlar. Bu da renklerin kullanılması ile ilgili. Kompozisyon kısmı var. Kompozisyon kısmında arkadaşlar görsel olarak çekici görüntüler oluşturmak için biraz kompozisyon bakımından biraz sahneye çalışmanız lazım. Şöyle düşünün, işte yatak odasından dışarıya bakan bir insan, mutfakta yemeklerle uğraşan birisi, ya illa yüzü size dönük olması gerekmiyor. Yani burada kompozisyon dediğimiz olay biraz hikaye katmak olayı. Aslında biraz çalışma içerisinde de belli başlı şeyleri bozmak arkadaşlar. Yani hafif kusur eklemek. Hani her şey mükemmel değildir ya, her şey tertemiz değildir, her şey mükemmel değildir. Bir kusur olması gerekiyor, bir hafif bir kirlilik olması gerekiyor. Çizikler olması gerekiyor. İşte buradaki olay aslında ki nüans, ambiyans, onları tamamlamak gerekiyor. İşte bir kapı kolunda leke, parmak lekesi olması, atıyorum tam yakından zoom yaptığınızda bir bardaktaki el izi, çizikler, metal üzerindeki çizikler, yani bir kusur oluşturmanız gerekiyor ki o kusur sayesinde gerçeklik algısını tam olarak yansıtabilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu da çok önemli. Kompozisyonda bir hikaye katmanız, işte bir sağda solda bir kedi, mutfak dolabının üzerinde, işte mutfak rafının üzerinde meyveler, bir takvim, farklı nüanslar, yani bunlar için gerçek fotoğraflara bakarak oradan ambiyans örnekleri alabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Ayrıntılar çok önemli. Detaylara çok önem vermeniz gerekiyor. Detay eşittir 3 boyutta, detay eşittir arkadaşlar gerçekçilik ve tasarım ve estetik. Bunlar aslında hepsi birbiriyle bağdaşan ve birbirinden ayrılmayan unsurlar. Detaylar çok önemli arkadaşlar. Bir de render kısmında kamera ayarları arkadaşlar çok önemli bunlar. Kamera ayarları, kameranın yüksekliği, insan gözünden bakma gibi, kameranın odak uzaklığı gibi bazı önemli unsurlar var arkadaşlar. Bunları yaptığınızda gerçekten güzel sonuçlar alırsınız. Bakalım başka maddelerim var mı? Aslında bir de kaustik kullanımı demişim ama kaustik kullanımı arkadaşlar biraz Virey ve Corona'da hesaplama bakımından render süresini çok fazla uzatan kısımlar. Twinmotion'da, D5'te ve Enscape'de bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. D5'te yeni geldi. Kaustik şu arkadaşlar, normalde cam ve geçirgen maddelerden yansıyan lekeler diyeyim, ışık kırılmaları diyeyim. Bunların duvarda veya havuzun dibinde veya farklı yerlerde yansım yapmasına oluşan ışık kırılmaları diyelim biz buna. Onların gösterilmesi. Bunlar biraz daha detay işler ama benim size anlatmış olduğum 5 veya 6 madde arkadaşlar çok önemli. Bunlara uymanız çok önemli. Yani sıralama olarak bakın ne demiştik? Özet olarak geçersek EHDR kullanımı, içeri geçtiğimizde iç mekandaki ışıkların kullanımı, IS'lerin kullanımı, süs ışıkların kullanımı, malzemelerin kullanımı, malzemelerdeki detayların kullanımı, derinlik yaratma, fotoğrafik bir görünüm oluşturmak için alan derinliğini kullanma, ölçekli çalışma, ölçekli çalışmak için insan figürlerini kullanarak figürlere göre tasarım yapma gibi, işlem sonrası ruh halini veya renk dengesini sağlamak için kontrast ve sıcak ve soğuk renkler kullanma, zıt renkler kullanma gibi önemli konular var arkadaşlar. Bunları özet geçtim. Sizlerin de ekleyeceği konular varsa arkadaşlar severek dinlerim, okurum. Sizler de mesaj olarak bu konunun altına mesajlarınızı bırakabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü çok önemli, çok basit. Hemen anında kısa sürede bunu yapabilirsiniz. Önceki renderlarınızda
bu anlattığım şekilde düzenlerseniz gerçekten mükemmel sonuçlar alırsınız arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Hoşça kalın.